Zombiler 4 Vampirlerin Şafağı belki de 2025 yılında vizyona girmesini en çok beklediğim filmdi. Zombi filmlerini başyapıt oldukları ya da özellikle tutarlı oldukları için değil, coşkulu bir şekilde bayat oldukları, arkalarında göz kamaştırıcı müzikal numaralar ve canlı prodüksiyon tasarımı sağlayacak kadar iyi, sağlam bir zanaat olduğu için seviyorum. 2018'de başlayan ve şu anda genişleyen seri, zombileri, kurtadamları ve uzaylıları, azınlık topluluklarına yapılan muameleyle ilgili dersler vermek için metaforlar olarak kullandı ve bunların hepsi Disney Channel sakız popunun şekerli tatlı bir kaplamasıyla cömertçe kaplandı. Vampirler doğal bir uyum gibi görünüyordu, bu yüzden Zombies 4'ün neler sunabileceğini keşfetmeye çok hazırdım. Film, Zombi Z ve yarı uzaylı Addison'un üniversitedeki ilk yıllarının ardından, sırasıyla futbol ve amigolukta yükselme umuduyla yaz boyunca burunlarını taşa sokmaya çalışmalarını konu alıyor. Ancak, raydan çıkan bir yolculuk onları vampirler ve gündüz gezenler arasında, azalan yiyecek kaynakları yüzünden patlak veren bir çatışmanın ortasına düşürür. Addison ve arkadaşları Villa ve Eliza, iki grubun aralarındaki anlaşmazlıkları çözmelerine ve hayat veren meyve bahçelerinin gizemli bir şekilde kilitlenmiş kapısını açmak için ipuçlarını takip etmelerine yardımcı olmaya çalışırken fiili kamp danışmanları haline gelirken, gündüz gezen Nova ve vampir Victor filizlenen yasak aşklarına direnmeye çalışırlar. Zombies 4 ana karakterlerinden çok fazla uzakta zaman geçiriyor. Ağzımda en kötü tadı bırakan unsurla başlamak istiyorum. Ve hayır, yeni canavarların şaşırtıcı irfanından bahsetmiyorum. Bu Disney Channel orijinal filmlerinin pek çok güçlü yanı var ama dünya inşası hiçbir zaman bunlardan biri olmadı. Zombies 4'ün en büyük eksisi, Zed ve Addison'un meşaleyi yeni bir nesle devretmek için gösterdikleri şeffaf çaba. Wharton ve Sky yetenekli oyuncular olsa da, Nova ve Victor'un kimyası pek uyuşmuyor çünkü senaryo onları o kadar şeffaf bir şekilde bir araya getirmek istiyor ki, birbirlerinden gerçekten hoşlanmaları için nedenler vermeyi unutuyor. Ne rollerinde hiç bu kadar iyi olmamışlardı. Bu iki karakterin kartondan kesitlere indirgenmesi, ikisi de rollerinde daha önce hiç bu kadar iyi olmayan Mannheim ve Donnelly'den önemli miktarda ekran süresi almalarını çok daha sinir bozucu hale getiriyor. Donnelly şaşırtıcı derecede derin duygusal anlarda kendini tüm gücüyle ortaya koyarken, Mannheim'da, karizmatik Herbo tiplemesini kusursuz ve ölümcül derecede komik bir noktaya taşımış. Zombies 4 Vampirlerin Şafağı hala ihtiyaç duyulduğu yerde parlıyor. Filmin Zed ve Addison'un varlığını daha da azaltan bir Zombies 5 yaratma konusundaki şeffaf hırsı orijinal üçlemeyi sevenler için zorlayıcı olsa da, Vampirlerin Şafağı serinin temel ilkesini asla unutmuyor, bu da orijinal film müzikallerinin doğasında var olan zevkleri yürekten kucaklamak. Koreografiye gelince, danslar temiz, heyecan verici ve iyi çekilmiş. Bununla birlikte, müzikal numaraların çoğu kavramsal olarak serinin en yüksek seviyelerine ulaşamıyor. Bununla birlikte, yüksekten uçan bir aşk baladı ve çember oluşturmak için kullanılan kavisli sopaların olduğu bir sekans, serinin coşkulu yaratıcılık standartlarını karşılıyor. Buna ek olarak, film kısa bir süre için tüm serinin en güzel sekansı olabilecek enfes bir step dansı numarası patlatıyor. Buna ek olarak, müzik de serinin şimdiye kadarki en iyisi. Zombies müzikleri sürekli evrim geçiriyor, orijinal filmin rap ile harmanlanmış balonlu sakızına devam filminde RB tatları ve Zombies 3'te EDM etkileri ekleniyor. Bu filmde ise müzikler bir crescendoya ulaşıyor ve çok çeşitli müzik türlerinden unsurları bir araya getiriyor. Beni yanlış anlamayın, balonlu sakız hala tüm gücüyle orada. Örneğin Nova, High School Musical'dan Gabriella Montez'i gururlandıracak bir solo şarkıya sahip. Ancak diğer şarkılar, 21 Century Breakdown dönemi Green Day'in heyecan verici armonikleri ve Tinye Tempah'ın, Written in the Stars'ının itici raparok duygusallığı gibi unsurları içeriyor. Zombies 4 Vampirlerin Şafağı'nın en büyük gücü aynı zamanda en büyük zayıflığı. Zombies 4'ün diğer büyük kusuru aslında bir kusur bile değil. Filmin genel olarak sağlam, yetkin bir TV için yapılmış film olması. Görselliği ve hikaye anlatımıyla risk almaya daha az hevesli. Bu da filmin çok az yanlış adım atmasına ve önceki bölümlerde yaşanan felaketlerin bazılarından kaçınmasına yol açıyor, ancak aynı şekilde baş döndürücü zirvelerden de yoksun. Zombies 4 Dawn of the Vampires yaptığı işte iyi, demenin bir şikayet sayılmayacağının farkındayım. Ben şahsen cesurca dengesiz olmayı her zaman genel olarak iyi olmaya tercih ederim. Nihayetinde bu yaklaşım, yeni bölümü izlerken, o anki gerçek bir sorun olmaktan ziyade serinin nereye gidebileceği konusunda beni endişelendiren bir şey.
Zombies 4 Vampirlerin Şafağı Disney Channel'da 10 Temmuz saat 19.00'da PT'de premierini yapacak ve 11 Temmuz'da Disney'de yayınlanmaya başlayacak.